Çok çok eski zamanlarda. Dünya bugünkü gibi değildi. İnsanlar çıplak ve korunmasız yaşardı. Soğuktan titrer, geceleri karanlıkta korkudan ürperirlerdi. Vahşi hayvanlar onların üzerine çullanır, insanlar çaresizlik içinde geri çekilirdi. Çünkü o zamanlar insanların ateşi yoktu. Ateş sadece tanrıların elindeydi. Ve Olimpos Dağı'nın görkemli sarayında yaşayan tanrıların kralı Zeus, bu sırrı ölümlülerden kıskançlıkla saklardı. Zeus, göklerin ve şimşeğin efendisiydi. Buyruğu gök gürültüsüyle gelirdi, yıldırımlar elindeydi. Ve o insanların güçlenmesini istemiyordu. Çünkü ateş demek bilgi demekti, uygarlık demekti, cesaret demekti. Bu da tanrıların düzenini bozabilirdi. Ama Olimpos'ta herkes Zeus gibi düşünmüyordu. Bir titan vardı, Prometheus. Titanlar tanrılardan önce gelen eski ve güçlü bir soydandı. Prometheus ise onlardan farklıydı. İnsanlara acıyordu. Onların korku içinde yaşamasını, açlık ve soğukla boğuşmasını izlemek istemiyordu. Prometheus düşündü. Eğer onlara ateşi verirsem, karanlık aydınlanır, yiyeceklerini pişirirler, alet yapar, demiri işler, uygarlık kurarlar. İnsanlık yükselecek. Ve böylece büyük kararını verdi. Ateşi tanrılardan çalacak, insanlara verecekti. Bir gece Olimpos'a gizlice çıktı. Tanrıların şenlik ateşi hala yanıyordu. Prometheus boş bir kamışın içine aldı ve ateşten küçük bir kıvılcımı içine sakladı. Küçük kızıl bir parıltıydı bu. Ama insanlığın kaderini değiştirecek parıltıydı. Prometheus dünyaya indi, kıvılcımı insanlara verdi ve mucize gerçekleşti. Alevler yükseldi, çıtırdadı. Karanlık aydınlandı, soğuk kaçtı. İnsanlar ateşin etrafında toplandı, ısındı, yemeklerini pişirdi. Artık korkmuyorlardı. O gün uygarlığın ilk kıvılcımı yakılmış oldu. Ama yukarıdan Zeus her şeyi gördü. Öfkeden dağlar sarsıldı, gök gürledi. Prometheus diye haykırdı. Benim yasakladığım şeyi nasıl insanlara verirsin? Bunun bedelini ödeyeceksin. Zeus acımasız bir ceza verdi. Prometheus'u zincirlerle Kafkas Dağı'nın zirvesine bağlattı. Her gün gökten dev bir kartal iner, onun ciğerini parçalar. Gece olunca ciğer yeniden büyürdü. Ertesi gün kartal tekrar gelir, işkence yeniden başlardı. Prometheus ölümsüzdü. Ama ölümsüzlüğü ona sonsuz acı getirdi. Fakat Prometheus direndi. Çünkü biliyordu, insanlar artık ateşi öğrenmişti. Onu geri almak mümkün değildi. Ateş, uygarlığın kalbine çoktan yerleşmişti. Prometheus zincirlenmiş halde acı çekerken, insanlığın kaderini değiştirecek başka bir hikaye başlamıştı. Tanrıların kralı Zeus, ölümlü bir kadın olan Alkmene'ye aşık olmuştu. Bu aşktan yarı tanrı bir çocuk doğdu, Herakles. Bizim bildiğimiz adıyla Herkül. Ama Hera, Zeus'un eşi ve tanrıların kraliçesi, kıskançlığıyla ünlüydü. Daha Herkül doğmadan öfke duymaya başlamış, onun hayatını mahvetmeye ant içmişti. Herkül, bebekken bile olağanüstü güçlüydü. Bir gece Hera, onun beşiğine 2 zehirli yılan gönderdi. Ama küçük Herkül uyanıp 2 eliyle yılanları yakaladı, sıktı, sıktı, sonunda onları öldürdü. O günden sonra herkes anladı, bu çocuk sıradan olmayacaktı. Herkül büyüdükçe gücü efsaneleşti. Ama Hera'nınkini hiç bitmedi. Onu deliliğe sürükledi, günahlar işlemesine neden oldu. Suçlarını telafi etmesi için Herkül'e imkansız görevler verildi. Mesela bir görevinde yenilmez Nemea aslanını öldürüp postunu giydi. Bir başkasında Hydra adlı çok başlı ejderi yendi. Her görev onun gücünü ve ününü büyüttü. Ve bir gün yolculuklarından birinde Herkül Kafkas Dağı'na geldi. Orada gördüğü manzara korkunçtu. Zincirlere vurulmuş, kayalara bağlanmış, her gün ciğerini kartalın parçaladığı Prometheus hala acı çekiyordu. Prometheus'un gözleri Herkül'ün gözleriyle buluştu. Binlerce yılın acısından sonra ilk kez umut ışığı gördü. Kartal yeniden saldırıya geçti. Ama Herkül yayını kaldırdı, okunu fırlattı. Oku yıldırım gibi saplandı, kartal çığlık atarak yere düştü. Sonra Herkül, Prometheus'u bağlayan zincirlere yöneldi. Tüm gücüyle çekti, kayaları parçaladı, zincirleri kırdı. Prometheus özgürlüğüne kavuştu. Ve ona minnetle dedi ki, İnsanlık için ateşi verdim. Bunun bedelini çektim. Ama senin cesaretin sayesinde zincirlerim çözüldü. Artık özgürüm. İnsanlık da özgür. İşte böyle. Prometheus'un cesaretiyle başlayan uygarlık yolculuğu Herkül'ün kahramanlığıyla tamamlandı. Bu iki hikaye bize şunu hatırlatır. Bilgi, ışık ve ilerleme ateş kadar değerlidir.
Bazen tek bir kişi bütün insanlığın kaderini değiştirebilir ve en büyük güç başkaları için fedakarlık yapabilme cesaretidir. Prometheus'un ateşiyle aydınlanan, Herkül'ün zincirleri kırdığı o günden beri insanlık hep aynı yolun yolcusudur. Karanlıktan aydınlığa, korkudan özgürlüğe.